Herkese merhaba. Binnaz Yakar'la yaptığımız taş sohbetinden sonra çok fazla soru soruldu. Bugün taşlar hakkındaki sorduğunuz soruları taş sevdalısı Binnaz Yakar'a sormak için onu bir daha davet ettim. Hoş geldin Binnaz'cığım. Hoş bulduk Özlemciğim. İlk önce taşın gerçek olduğunu nasıl anlarız diye soruyorlar. Şimdi taşın gerçek olduğunu ben de işte yıllar içinde taş diye aldığım, sonra sahte olduğunu gözlemleyerek fark ettiğim taşlar oldu. Çünkü onlar herhangi bir form değiştirmiyor. Yani kendi içinde değişime uğramıyor. Mesela şu pembe kuvars çok böyle içinde kendince ilk aldığınızda daha düz renk olan taşlar zaman içinde böyle kristalleşmeler oluyor kendi içinde. Duman gibi sanki. Duman içinde. gibi böyle çizgi çizgi oluyor, daireler oluyor. Bir baktım bunlar canlı ve kendi canlılığını bulunduğu ortama göre de değiştiriyor. Ama sahte bir taş maalesef ben hani örnek olarak getirmedim bugün ama Çok hiçbir şekilde cam gibi yani hiçbir şekilde bir değişime uğramıyor. Aldığınız gün kadar aynı formda kalıyor. Mesela bu en çok böyle cama benzeyen şeffaf kuvars. Bunun da taklidi çok fazla. Bunun cam gibi gözüküyor zaten. Bunun içinde de dumanlanma var. Yani bunun şeffaf kuvarsın erkeği dişisi diye ayrılan bilgi de var ama şeffafın hani her halükarda dişisinde daha fazla duman, aldığında da dumanlı hali var. O çoğalıyor. Şeffafın kendi erkek olan muhtemelen bu erkek kuvars. Bunun da içinde şuralarda mesela kendi kendine çatlamalar oluyor, şekil değiştirmeler oluyor, dumanlar oluyor. Bunlar oluyorsa Evet. taşımızın iyi olduğunu Bunlar anlayacağız. oluyorsa taşımızın gerçek olduğu. Mesela burada da. Buralarda farklı farklı formlar var. İçinde hareketlilik var. Yani bu yaşayan bir varlık ve o yaşayan varlık zaman içinde kendi içinde farklı formları O zaman tamamen şeffaf bir taş almayın demeliyiz belki de. Çünkü alacaklar, önce Evet. bir para vermiş olacaklar, işte eve gelecekler, 3 ay sonra hiçbir değişim olmuyor diye fark edecekler. Ancak o zaman anlayabilirler sahte olduğunu. Yani hani evet alacaklarından- durduğu yerde de çünkü satılan mekanlarda da onlar yine canlı olduğu için o içsel dönüşümünü gerçekleştireceklerdir. Doğru. Evet. Tamamen İçi biraz çok dumanlı olan Aynen, şeyleri tercih etsin. böyle o çok fark ediliyor. Biraz dikkat ederseniz zaten anlaşılıyor o şeyler içindeki. Mesela bu da ametistimiz. Bunda da mesela Onun da ametist içinde dumanlı. iç dumanlar var. Renginin bazı yeri koyu, bazı yeri açık. Böyle yine içinde böyle uzay dayımışız gibi böyle bir his veren bir doku var içinde. Evet. Bu tarz taşları tercih etmeniz sizin için hayırlı olur. Şimdi gelen sorulardan sormaya devam ediyorum. Ametist yüzüğümü bir gece topraklayıp parmağıma taktım. Ertesi gün dışarı çıktım. Dişçiden çıkarken bir anda yere parçalar saçıldı. Yüzüğüm paramparça olmuş. Hiçbir anlam veremedim. Çünkü daha önce hiç yaşamadım böyle bir şey. Sizce nedeni nedir? Şimdi burada bunun hani dişçiye gittiği için soracağım ben bu soruyu. Yani eğer soran kişi bizi izliyorsa dişçide çok fazla içsel stres yaşadı mı, korku yaşadı mı? Yani dişçinin hani oturduğu koltukta da ondan önce de müdahale olunan insanlar da olabilir. Oradaki negatif enerji, ametist taşı kendi bünyesini çeker. Ya fazla yüklü bir negatif enerji varsa da kendini parçalar. Aslında güzel bir şey olmuş. Evet. Yani kişinin üzerinde bulunan negatif enerjiyi çekmiş ve temizlemiş. Yani kendini feda etmiş. Diğer bir soruyu soruyorum. Benim bazı taşlarım kabul etmiyor. Durdukları yerde kayboluyorlar. Burada şunu anladım. Taş bile seçim hakkına sahip. Taşı kodlarken sen de razıysan diyorum artık. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. Taş orada olabiliyor mu? Bizim kendi algımızda farklılık da olabiliyor. Göremiyoruz ya. Hani burnumuzun ucundaki şeyi ben görememişim buradaymıştı dediğimiz durumları kendimiz de geçebiliyoruz. Bizim frekansımız da düşebiliyor. Diğer türlü evet olabilir. Hani daha farklı açıklamalar da olabiliyor. Hani kaybolup geri gelebiliyor. Taşlarımızı nasıl seçelim diye bir soru var. Güzel bir soru. Taşlarımızı nasıl seçelim de taşı hani satın alın yani birebir gidip satın almanızı öneriyorum. Gittiğinizde de diyorum ya ihtiyacınız ne? Önceliğiniz. İşte
mesela boğaz rahatsızlığım var. Boğaz rahatsızlığına ne iyi geliyor? İşte mavi akiğinden tut, mavi kuvarsına, mavi ile ilgili birçok taşa gidiyor. Hadi gruplandırma yapalım istiyorsak diye. O mavilerin içinden, en azından mavi taşların içinden yine gidip dokunarak, onunla bakarak, iletişime geçerek hangisinin daha ona sıcak geliyorsa, hangisine çekilim duyuyorsa o taşı almasını. Evet. Yani ay bunun şekli çok güzel. Yani zihinden lütfen hareket Düşünmeden. etmesinler. Çünkü zihinden bakınca ay bunun burada bir çiziği var. Bunun biraz rengi solmuş. Bunun da bilmem nesinde başka bir şey var dediğinde o görsellikten yana bir hataya düşüyoruz. Ama senin ihtiyacın olan taş belki de yamuk yumuk, işte böyle farklı bir formdadır ama sana gerçek anlamda şifa veriyordur. Evet. Yani gidip dükkana şöyle bir göz gezdirsinler. Gözleri zaten onları o taşa çekecektir. Evet, o taşlarla evet. aralarında bir çekim oluşacaktır diyebiliriz. Neye hazırsan o Bu sana şekilde gelir deniyor. seçebiliriz. Sen hangi frekanstaysın, hangi durumdaysan o frekansa uygun taşla seninle de iletişime geçecektir. Evet. Ben bir sayfadan kodlanmış kuvars aldım fakat başka bir kişi yanlışlıkla temasta bulundu. Topraklanma yaptım şu an. Tekrar kullanırsam taşımın kodlaması bozulmuş mu oluyor? Kodlama yapmam gerekiyor mu yine? diye sormuşlar. Ya buradaki hani benim kendi naçizane bakış açım kalbinizi temiz tutun dediğinizde kalp frekansı her zaman en güçlü nokta, en fazla frekansı olan kalbimiz. Niyetimizle bağlantılı. Sen onun bozulduğuna inandığın an evet kodlaman bozulmuştur. Yok bir şey olmamıştır. Ben yani onunla zaten ister bir bağım varsa yok ben devam ederim. Yani bu artık hani sınırlı bakış açısından çıkmamız gerekiyor. Bu budur noktasında noktayı koymadığın zaman virgülü varsa onun kendini geliştirme imkanı oluyor. Noktayı koydun bitti. Evet sen için dokundu bozuldu dediysen bozulmuştur yeniden kodlaman gerekiyor. Evet. İnandığımız şey gerçek oluyor. Ben de hep derim ki işte bana nazar değiyor dedikleri zaman size nazar değiyor. Ama madem buna inanıyorsanız bir nazar boncuğu alın ve deyin ki bu nazar boncuğu beni koruyor. O zaman söylediğimi yaratıyorum, inandığımı yaratıyorum aslında. Bana gelen danışanlardan çokça hani %99'unda söylenilen şey yıldızım düşük. Şimdi yıllar öncesinde ben de işte annem sağ olsun gittiğim yerlerde rahatsızlanıyordum. İşte geldiğimde evde durumum değişiyordu. Böyle farklı hallere giriyordum. Baş ağrısıydı, işte uykuydu bilmem ne. İşte annem de diyordu kızım yıldızın düşük, yıldızın düşük. Yani böyle toplumsal olarak bu yıldız düşüklüğü o kadar çok ki. Kötü bir kodlama. Ya bir kodlama. Ay diyorum yani yıldızı kimin yüksek acaba? Ay şükürler olsun hani o bu yola girdikten sonra, araştırmaya başladıktan sonra, kendi üzerimde çalışmaya başladıktan sonra hiç yıldızım falan düşük değil. Kimse bana herhangi bir tesirde bulunamıyor. Bu kişinin kendi üzerine çalışması, kendi frekansını yükseltmesiyle alakalı. Çok doğru. Doğal taş bileklik aldım ve içinde birçok farklı taş var. Taşları nasıl programlayabilirim? Yani o taşların içinde eğer şeffaf kuvars varsa sadece bir konu üzerine hani ne istiyorsunuz onun üzerine şeffaf kuvarsı programladığınızda diğer taşlarla birlikte o programladığınız konu aktif olur. Birden çok konuyu aynı anda programlamayın. Ama istiyorsanız da işte her taşı ayrı ayrı programlayabilirsiniz. Şunu soruyorlar zannediyorum. Hani bileziği elime alıp da böyle hepsini birden programlayabilir miyim? Yoksa o taşları birbirinden ayırmama imkan yok diye. Yok, ayırmıyorsunuz. Ayırmalarına gerek yok. Ayırmıyorsunuz. Mesela benim bilekliğim. Şimdi ben burada daha çok kendini temizleyen ve yüksek frekanslı taşlar seçtiğim için şey yapmayacağım ama örnek veriyorum. İşte şu şeffaf kuvars olsun. Bunda da yok. Şeffaf kuvars olsun. Kuvarsa sadece ona yüklememizi yapıyoruz. Evet. Zaten hani dediğim gibi temizlendiyse ve arındırıldıysa bu kuvarsa temas ederek yine göz temasında kalben zaten önemli olan da kalpten kalbe onunla bağlantıya geçip o istediğin şeyin neyse onunla ilgili ona komut verdik. Yani hepsine programlama yapmak istiyorsun ayrı ayrı dokunman gerekiyor. Çünkü onunla iletişime geçtiğini anlaması gerekiyor. O zaman tek yani genelleme yaptığında diyorum ya bana mı söyledin?
Yani burada bir fazlaca taş çeşidi var. Karışıklık var. Şimdi ben bir şey istiyorum. Birden çok da bir şeyler istiyorum. Yapın. Kim yapacak? Hani sorumluluğu kime veriyorsun? Yani çocuğum sen bunu yapar mısın? Evladım sen de bunu yap. Evet. Sen de bunu yap. O zaman tek tek programlamak istiyorsanız parmaklarınızla her birine tek tek dokunarak diyeceğiz. Evet. Bu şekilde yapabilirler. Bir diğer soru. Bende labradorit var. Sezgilerim kuvvetlensin diye aldım. Nasıl kodlamam gerek? Ne söylemem gerek? Bu niyet için yardımcı olur musunuz? Labradoriti 3. gözümüzün üzerine koyup, yani daha çok meditasyonla birlikte, yani kendimizin hazır halde, yani en uygun pozisyonda, uygun bir ortamda yatarak olabilir, uykuya dalmamaları şartıyla. Tabii. O temizlendirilmiş, arındırılmış ve yüklenilmiş labradorite komut veriyor gene. Benim 3. gözümle ilgili herhangi bir tıkanıklığım, negatif enerjiler, varsa elementler, yabancı maddeler, bunların temizlenmesini 3. yönümüzün en sağlıklı şekilde aktive olmasını senden istiyorum. Aktive et. Çok güzel. Yani bunu Allah'ın hakkı 3'tür deniyor yani. 3 defa tekrarlarsanız daha iyi olur deniliyor ama bu niyetinin samimiyetine bağlı. Evet. Yani gerçekten kalpten güçlü bir komutla onu söylediğinde zaten onun ruhu da onu algılayabiliyor. Taşım yüzük şeklinde. Bu durumda elimi yıkayabilir miyim? Yüzük elimde takılıyken. Yüzük elinizde takılıyken yıkamayın. Çünkü deterjan, el sabunları ve benzeri şeylerde taşlara zarar verebiliyor. Yani mümkünse yüzünüzü ya da bilekliğiniz, hani kolları da ovalayacaksak, bilmem yapacaksak onları çıkartmanız gerekiyor. Çünkü onların matlaşmasına, işte kendi enerjilerinin değişmesine sebep olabiliyor. Naçizane çıkartın yani, çok da zor bir şey değil. Yani içine sonuçta hani sabun kullanıyorsa kaçıyor, aralara kaçıyor. Sıvı deterjanda da gene altlarda kalıyor. Yani deriyle temasına o deterjanın uzun süreli kalmasına da sebebiyet verebilir. Çok böyle hani detayda düşününce takmayın, sonra takarsınız yani. Peki taşları nasıl kullanmalıyız? Kendi bedenimize, mesela yüzük olduğunda bedene değmiyor zannediyorum ki. Şimdi taşların bizim bedenimize değecek şekilde tasarımlı takılar var. O takıları seçin. Arkaları genelde, yani kenarları çemberlidir. Evet, arkaları direkt tene temas edecek. Çünkü tene temas ettiğinde ondaki minerallerin de bizim bedenimiz derimiz aracılığıyla, ısı aracılığıyla yani bedenimize de geçmesine faydası oluyor. Sadece... O zaman en güzeli bileklik zannediyorum ki direkt tene temas ediyor. Evet. Kolye de olabilir ama yüzük çok da sanki... Yani yüzük, ben kendim mesela bu yüzük akik. Tamamen taştan oluyor. Tamam. Diğer yine tene temas ediyor, yüzüklerin altı boş olanları. Tasarımları farklı böyle. Altta daha uygun. O zaman seçimlerini yaparken ona dikkat etsinler. Dokunduğunu hissetsinler. Tenlerine dokunduğunu hissetsinler. Evet. Taşı bir başkası bizim için kodlayabilir mi? İnternette doğal taş satan kişiler taşları kodlayarak teslim edeceğini söylüyor. Nasıl oluyor? Ya bana göre hep bana göreden gidiyorum. Çünkü bilgi çok fazla, yorumlar çok fazla. Bana göre başka birinin yüklediği enerji bana işlemeyebilir. Ben hani ne istiyorsam zaten Yaradan'ın kendisinden istiyorum. Taşlar bile aracıyken, hani aracının aracısını da gerek var mı diye sorarım ben yani. Gerek yok. O zaman şöyle diyelim, çok da zor bir şey değil. Kendi taşınızı alın, kendiniz niyetinizi yapın, programlayın. Aynen. İstediğimiz şeyi iki taşa da birden kodlasak bir şey olur mu? Yani istediğimiz şeyi burada da yani emin değil misin? Yani bir taşın senin niyetine ya da Yaradan'dan istediğin o niyetinin bir taşla gerçekleştireceğine emin değil misin ki? Garantiye mi almak istiyorsun? Evet. Ay bu tutturamazsa, bu beceremezse ötekini de kodlayayım da o da yapar belki diye. Bu sefer oradaki inancını sorgulaman gerekiyor. Niyetin gerçekten güçlü ve safsa küçücük bir taş parçasıyla bile
o niyetin gerçekleştiriyor. Ama sen milyon tane taşa aynı niyeti koyarsın, odağın değişir, o enerjini bölersin ve niye olmuyor diye de sorgularsın. Fonksiyonları dışında kodlasam olur mu? Bir de sol elle kodladığımız bileklikler sol ele mi takılması gerekir? Hani buradaki kişi, ben mesela sol elimi kullanıyorum. Yani burada sağ elle mi, sol elle mi derken, ben taşı kodlarken ben kendimi en iyi nasıl rahat hissediyorsam, kendime iyi gelen pozisyonda yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ben ne kadar iyi ve ne kadar niyetimle güçlü odaklanırsam o taşla iletişimim güçlü olur. Yani bunun sağı solu, sen nasıl rahat ediyorsan da gelir. Bir fark yok. Bir fark yok. Pembe kuvars bilekliğime bir sürü niyet dileyebilir miyim? Ama dilemeyin. Pembe kuvars daha çok sevgi frekansı, kalp frekansı. Yani hani diyorum ya, tematik olacaksa zaten bu dünyanın gerçek anlamda herkesin öz sevgiye, öz şefkate ve evrenin evrensel olarak da doğayla da dahil her şeye sevgiye dönüştürebilme noktasına gelmemiz gerekiyor. Pembe kuvarsın evrensel sevgiyle titreşiyor. Çok güçlü bir taş. Ona odaklanıyor. Sevgiye koy. Evet, sevgi. Benim aşk için kodlanmış bir pembe kuvars kolyem var. Sevgilimle aramın iyi olması için taşı taktım. Biraz aramız düzeldi gibi oldu. Ama şimdi ayrılmak istiyor. Taşıma parfüm değmişti. Enerjisi bozuldu diyorlar. Bu durum doğru mu acaba? Yine aynı şey. Bozuldu diyorlar. Evet, sen bozuldu diyorlara, bozulduğuna inanıyorsan bozulmuştur. Tekrar yüklersin. Düzelir. Düzelir. Mavi kuvarsımı şans için kodlayabilir miyim? Kodlayabilirsiniz. Yani hani diyorum ya, bir çapalamadır. Niyetinin oluşmasına madde boyutunda 5 duyudan bu dünyada daha çok hareket ettiğimiz için, diğer duyularımızı geliştirmekte biraz daha tembel davrandığımız için. Evet, mavi güzel bir renk. Zaten hani nazara da iyi gelir. İşte niyeti sabitlemede de kullanılıyor. Niyet ettim. Arkasından o mavi renkle onun daha kalıcı kalmasını sağladığımız bir renk. Tamam, hani şansım devam etsin, artsın diye onu kodlamak istiyorsan, samimiyetle kodlamak istiyorsan kodlayabilirsin yani. Sitrin taşı hangi bileğe takılır? Hangi bilekte rahat ediyorsun o bileğe takılır. Pembe kuvars aldım, zinciri de var. Zincirle mi gömeyim toprağa? Şimdi zincirinin elementinin neyden olduğunu bilmiyoruz. Gümüş mü, bakır mı, çelik mi, Altın mı? altın mı? Yani onların topraktaki etkileşimini de bilmiyoruz. Mümkünse taşın kendisini gömün. Evet. Onu daha sonra takarsınız. Ben defne yaprağıyla arındırdım. Doğru olmuş mu? Evet, tütsü, yani biz daha önceki bölümde çekmiştik, konuşmuştuk temizlemeyle ilgili Tütsüyü ama konuşmadık. evet, tütsüyü atlamıştık. Teşekkür ederiz böyle bir soruyu sorduğu için kendisine. Tütsüler de taşların temizlenmesine, arındırılmasına faydalı. Sular kesiktir ya da suyun olmadığı bir yerdesindir ama bitkiler elinin altındadır. O bitkilerden işte adaçayı olur, günlük olur, işte defne yaprağı olur, lavanta olur. Yani onları yaktığınızda mümkünse adaçayı gibi yaprakları ince olanlar birden böyle alev alıyorlar. O alev alması değil önemli olan, onun böyle ince ince dumanının çıkması. O dumanda tütsülenmesi gerekiyor. O şeylerle, bitkilerle tütsüleyebilirsiniz taşlarınıza. Hepsini yani. Taşların hepsini tütsülenebilir. Belki suya koymaktan daha akıllıca ya da toprağa gömmekten. Çünkü hani su işte bazı taşlar suya girmiyor falan sadece tütsüleyerek arındırabiliriz. Zaten tütsüyle evinizi de arındırabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamı negatif enerjiyi temizliyor. Yine tütsüye de komut verin. Yani tütsü dedi ki onun ruhu çünkü. Yani hani yakıyorum, ben seni yaktım. Hani bu bir şamanik aslında baktığımızda. Şamanlar her objenin, her şeyin ruhu olduğuna ve o ruhundan izin alarak ya da onunla iletişime geçerek o olması gereken şeyi talep ediyorlar. Evet, bulunduğun alanın temizlenmesini, sen temizlemeni rica ediyorum. Çünkü o da bir canlı. Aynı şekilde taşlarımı arındır. Arındırdığın için teşekkür ederim. Tütsümüzle de konuşalım. Evet.
Yağmurlu havalarda yağmuru biriktirip taşları içinde bekletiyorum birkaç saat. Satıcı söylemişti. Umarım hata yapmıyorum. Şimdi bu biraz yani İstanbul ve büyük şehirlerde artık hani gökyüzünden uçaklarla ilaçlamalar, işte toprağın bozulması, negatif enerjinin yüksek olması, yağmur suyunun ne kadar steril olduğu biraz araştırılması gerekiyor. Bu da benim bakış açım. Yani hani bir analiz edilmesi gerekiyor. Doğru. Yani gerçekten o su Sağlıklı sağlıklıysa bekletebilirsin. Ama belki bu kişi İstanbul'da değil de Anadolu'nun güzel evet, yani bir ücra bir yerinde, evet, yani böyle çok fazla havanın teknolojiyle temiz olduğu, bağlantılı olmayan bir alandaysa o doğanın hani nimetidir, yağmurda bereketidir. o zaman yapabilirsiniz. O zaman yapabilir. Peki o yağmur suyun içine de tuz da koymalarına gerek var mı? Evet. Ha, gene gerek Tuz var. çünkü parçalayandır. Doğru. Su kendi içine çekiyor. Tuz da parçalıyor. Bana lapis lazuli taşı suya girmez demişlerdi. Lapis lazuli taşımı toprakta arındırmak istiyorum ama sonrasında su tutarsam bir sorun olur mu? Ve çoklu taşlı olan bilekliklerimizi nasıl arındırmalıyız ve kollamalıyız? Bunu demin anlatmıştık. Evet. Aynı soru aşağı yukarı bir daha gelmiş. Lapis lazuli suya girmiyor mu? Lapis lazuli suya giriyor. O zaman yıkamasında bir mahsur yok. Yıkamasında bir mahsur yok. Yani hani suda çok tuzlu suda falan bekletmeden suyun altında tutabilir. Hani onu topraktan çıkınca anladığım o üstündeki toprağı gitsin diye. Yıkanabilir. Asıl amaç. Yıkanabilir lapis lazuli. Tamam. Kolye tarzındaki taşlarımızı 8-12 çeşit arındırma işlemi tek tek yapmak yerine toplu şekilde yapabilir miyiz? Bunu da demin konuştuk. Evet. Benim ametist, pembe kuvars, dumanlı kuvars ve sitrin taşlarım var. Bunların hepsini bir araya getirmem ya da beraber kullanmam bir sorun oluşturur mu? Çünkü bazı taşlar birbiriyle aynı anda kullanılamıyor, yan yana getirilmemesi gerekiyor diye duydum. Doğru mudur acaba? Şimdi bu saydığımız taşlar zaten kuvars çeşidi. Kuvars çeşitleri birbirleri akraba diyoruz. Birbirlerini tanıyan ve aynı frekansları yaklaşık. O renkleri içindeki minerallerden kaynaklı değişik oluyor. Birbiriyle takılabilir taşlar. Aynı özellikte taşlar. Bir mahsuru yok. Bir mahsuru yok. Peki şu taşla şu taş kesinlikle yan yana gelmemeli diyeceğim bir şey var mı? Ya onu birbirlerini kötü etkiler mi? Ya onu hiç duymadım. Yani şu ana kadar öyle hiç denk gelmedi. Yani ben bilmiyorum. Bu konuda bir fikrim yok. Güzel. Bir de şurada mıknatıs görüyorum getirdiğin taşların arasında. Onu ne için kullanabiliriz? Mıknatıs. Onu da bir taş olarak mı düşüneceğiz evet, yani? O da bir taş sonuçta. Çıkartılıyor. Bana ilginç geldi. Hiç duymamıştım mıknatısı. Ne amaçla mıknatıs kullanabiliriz? da aslında tedavide kullanılıyor. Manyetik alan dengelenmesi için. Mıknatıs artı ve eksi kutuplu olduğu için ve birbirlerine yaklaştırıldığında çekiyor. Uzaklaştırıldığında çekiyor. İtme özelliği de var şu an. Nasıl kullanabilirim böyle iki mıknatıs Bunu varsa? yani iki tane mıknatıs varsa benim enerjik alanım, bedenimdeki enerjinin dönülmesi için tuttuğumda buradaki mıknatısın salınımı bu mıknatısa ulaşmaya çalışacak. Beni dengeliyor. Buradaki enerji, duran enerjiyi aktive ediyor. Çok güzel. Kişiler bunu kendilerine yapabilirler. Yapabilirler. Yani bunu ön taraflarına da koyup arka taraflarını da koyduklarında yine ön arkada birbirlerini çekme hareketiyle orada duran enerjiyi kendi manyetik alanlarının çekimleriyle harekete geçiriyor. Aktif hale getiriyor. Evet. Çok güzel. Yine çok güzel, kıymetli bilgiler verdin bana. Çok teşekkür ediyorum konuğum olduğu için. İnşallah başka videolarda da beraber oluruz. Rica ederim. Ben de yani davet ettiğin için, yılların birikimi olan bu bilgileri paylaşmama vesile olduğun için ben de sana teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz bir konu olmuştur. Yine sorularınız varsa videonun altında lütfen yazın. Binnaz arkadaşımla sohbetlerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Sevgiyle kalın, sevgide kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.